Yani 1000 yıldan fazladır düğün merasimi yapılan Pir Şaliyar'ın mezarı burada arkadaşlar. از نوادگان امام حسنه. Ki نوادگان امام حسن. این آره. این مرد این مرد شالیار. Şaliyar. Baba میگن زردشتی ها. اینو شکوندم خب آره آره. هر سال میان یه بار میشکنن. Aa, این یه سنگو بار. میشکنن. بعد رشد میکنه. Çıra mişkenen 40 gün boyunca hiç çıkmadan hem oruç tutuyormuş hem burada ibadet gerçekleştiriyormuş. Namazını kılıyormuş, Kur'an okuyormuş. İçeriden izin istedik. İçeriye aldılar. Böyle geldik buraya. Şu an burada böyle kazanlarda beyefendiler pişiriyorlar. İkindi namazından sonra başlayacak diyorlar. Evet, öğretmen evinden çıktık. Şu an Senendec'in içine doğru yol aldık arkadaşlar. Senendeç'ten çıkalı bir yarım saat kadar oldu. Dağların arasında yol alıyoruz. Böyle karlı dağlar. Ama yol böyle dolambaçlı bir yol olsa da kıvrılıp gitse de temiz bir yol. Yani böyle kıvrıla kıvrıla gidiyoruz. یه çay بخوریم بیا بفرمایید اینجا هست اینجا این dest راست bir tane çay içelim burada. Burası Zagros dağlarının arasında giden bir yol. Şu an Zagros dağları hemen solumuzda. Şu kayalık yüksek görünen yer Zagros dağları. Sıralı dağ. Böyle buraları geçiyoruz. Ama yollar zaten çok bozuk. Bir sürü köy geçtik. Burası da böyle sarp kayalık bir yer. Uçurumlar. Kafamıza her an buradan kaya düşebilir. Neyse en azından bir kısmını geçtik şimdilik. Hala gidiyoruz. Yaklaşık bir yarım saatlik kadar yolumuz kaldı. Horamantak'ta varmaya yarım saat. Gerçekten yol çok zor. Çok sıkıntılı bir yol. Gidiyoruz bakalım. Artık yani yüzlük kuyruğuna kadar geldik. Ne çok kar yağmış buraya ya. Biz şimdi bir köye daha geldik. Şimdi sanıyorum 5 kilometre yolumuz kaldı. Arkadaşlar hepinize Horamantak'tan İran'ın Kürdistan eyaletinden merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün buraya geldik. Burada bugün bir gösteri olacak. O gösteri için buradayız. 2 gün boyunca burada kalacağız. Burada bu gösteriyi size çekmeye çalışacağım. Yaklaşık 1000 yıldır geleneksel hale gelmiş olan Pir Şaliyar'ın düğün merasiminin yapıldığı bu mekana geldik. Gerçekten bayağı meşakkatli bir yoldan geldik. Ben şuraları size göstermek istiyorum. Mesela bakın evler burada böyle taraçalar halinde. Bir evin damı diğer evin balkonu gibi. Şöyle de göstereceğim size. Bakın burası Zagros dağlarının eteklerine kurulmuş bir yerleşim yeri. Aslında burası köy gibi görünse de köy değil, şehirleşmiş. Çünkü turistler tarafından epey ziyaret edilen bir yer. Yani 1000 yıldan fazladır düğün merasimi yapılan Pir Şaliyar'ın mezarı burada arkadaşlar. Burası Pir Şaliyar'ın mezarının olduğu yani böyle bir yapı. Kapı kapalı ama içerisini göstermeye çalışayım. Karanlık görünüyor. Umarım size görünüyordur. آقا
کوچرمه که فصله واسه اومدم کردستان لباسا رو پوشیدم. Burası böyle uçurum bir yer. Çilehane kujaya? با اون در. Un taraf. ببین ها. این من از نوادگان امام حسنه. Kim? نوادگان امام حسن. این آره. این مرد این مرد شالیار. Şalya. Baba میگن زردشتی ها. نه نوادگان امام حسن. Nemadegar İmam Hüseyin. نه Nevi یعنی نتیجه نصر. yani burada ben okuduğum kadarıyla Zerdüşt bir alim olduğu söyleniyordu. Fakat oradaki rehber Hazreti Hüseyin arı Hüseyin حسن. Hazreti Hasan'ın torunlarından olduğunu söyledi arkadaş. Hala bu pors میگن ki Zerdüşt زرتشتی نبوده. چرا؟ این نه ببین قبل از این پیر شالیار آفرین خوب اشاره کردی زمانه قبل از ظهور اسلام یه فرد زرتشتی بوده آره یه پیغمبر زرتشتی بوده اینجا بعدن این فوت کرده و کهنه شده اسلام ظهور کرده یکی از نوادگان امام حسن اسم سید مصطفی سلام هستی؟ فهمیدی؟ آره اونجا آره، یه فوت چلاخانه کرده گذاشته بود. و شیخ بوده این پدر جدشان قبل از اسلام زرتشتی بودن. Kabir İslam arı. پدرانشان خب آره. زرتشتی بودن. آره آره بیایید بعد از این چه پیر شالیار نه از نوادگان اونا بوده. اسلام که ظهور میکنه اینا رو میارن به اسلام. Arı. اون بر دور بزن الان درش اینجا نوادهای امام حسنه. Arı. بعد خودمه برم حالا از اینجا برو اون سنگ است که میشکنن دیگه. آره آره سنگ کمسای این بشین سنگه به نه 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 توشه تو همین تو کوچگی حسار کشی کردن تونه سنگ. بیا نگاه کن بیا 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 استانبول آمده. آه از استانبول اومده Arı. سلامتی میشه Mersi. بیا بیا آیا پارسال ما اومدیم اینو شکوندم خب Arı. هر سال میان یه بار میشکنن. آه، این یه سنگو بار. میشکنن. بعد رشد میکنه Çera mişkenen? این تبرک تبرک میگن، آره؟ آره این ها. ترکیه یا کرد اونوره Ben Kurdum, Türkiye'm beledem, Kurdi beledem. کردی کجاستی تو Ben Kurdi Dubayazit هستم. همه اما کردیه ولا ترکیه وشته استانبولیه بعد این ببین Arı. میشکنن یه ذره آره، پر آره. میکنن آره. تیکه میبرن واسه تبرک میذارن تو آره. غذا هر Aa, تو میخورم. چای Yani burası böyle نمیدونم. این جنبه bu taştan böyle her sene gelip biraz koparıyorlar. Götürüp yemeklerine, çaylarına falan koyuyorlarmış. Mübarektir diye. Yani kutsaldır diye. Böyle buradaki taşlardan arkadaşlar. ریشش رشد میکنه میاد بالا خب اون این حرف و زد داشتن اینجا Yani bu kadar zamandır diyor, bu kadar zamandır diyor, bu kadar taştan koparıyorlar, o taş tekrar yeniden o taşlar oluşuyormuş diyor. Çünkü diyor yani bu kadar senedir buradan bu taşları kopardıklarına göre diyor, şimdi taş kalmamıştı burada yani. باردگی مینداختنش پایین گفتن این تو غلط میکنی این حرفو میزنی جدا یا آقا شرمنده Rahiç Bey, ezan şu an okunuyor. Ezan sesi size geliyor mu bilemiyorum ama şu an ezan okunuyor. Burası da Pir Şaliyar'ın çilehanesiymiş. Burada ibadet ediyormuş. Yani gelip burada 40 gün boyunca hiç çıkmadan hem oruç tutuyormuş hem burada ibadet gerçekleştiriyormuş. Namazını kılıyormuş, Kur'an okuyormuş. Böyle bir mekan, böyle bir yer. Şöyle göstereyim ben kapısını hafiften açaraktan sizlere. Ama içerisi bir hayli karanlık görünüyor. İçeride de bir takım insanlar oturuyorlar ama içerisi bayağı karanlık. Böyle dar bir yer. Ancak içeriye girebiliyorsunuz. Böyle bir yermiş. Tabii çillehane demek, çille aslında 40 demek. 40 gün içeride kalıyorlarmış. Tabii böyle bir uçurumun kenarında bir yerde münzevi bir hayat yaşıyormuş. Yani kendini ilme, ibadete adamış bir alimin yaşadığı bir yermiş. Zaten buralarda böyle dağlık, kayalık bir yer. Şuradaki karşıdaki dağlar da böyle Zagros sıra dağları. Böyle arkadaşlar. این آقای ببینیم چیه این آقا Böyle dolaşıyoruz Pir Şaliyar'ın köyünü. Arkadaş da konuşma engelli. تو میگه به پیشگر پدر تو چطور تونستی دخترم ازدواج میگه از خودش بکن دختر به جا میره
پادشاه هم میگه بگیری واسه دامادی لیاقت تو رو داشته باشه من انسان خگیرم میگه نه تو پادشاهی من وزیر نوکر تو Kendi çocuğu. دیگه پیشلی‌ها رو پادشاه میکنن دیگه Abinin çocuğu. Maşallah maşallah. این ترکیه ترکیه Are are ben Türkiye'ye olmadım. ترکیه استانبول Are are. شیخ عثمان هم استانبوله Valla. والله شیخ عثمان دکتر ماده Şeyh Osman ha. Kudum mahalleye. استانبول نمیدونه که این فوت کرده پسر ها، فوت اون کرده اونجا. شاهچی اسمش شیخ عثمان نقشبندی Nakşibendi. استانبول اینجا نقشبندی زیاده. آه. Ha. استانبول نمیدونم کجای ترکیه است فکر کنم کجا؟ غرب ترکیه Are garbe. Gar. آره چون غرب میشه کردها روی غرب تشکیل دادن Ay, اونجا بیشتر رو شرق خیلی ممنونم. قربان شما. دست شما درد نکن. خدا حافظ. قربان شما. Mersi mersi. Burası Pir Şaliyar'ın eviymiş arkadaşlar. Tabi bu yeni böyle dekore edilmiş, yeni restore edilmiş. Böyle değilmiş normalde. Selam. Selam. Evet şu an هم بزن yemekler, kazanlar kaynıyor, yemekler pişiriliyor. Burası da böyle kalabalıklaştırılmış ama insanlar burada fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Tabii bazıları içeride fotoğraf çekince bize engel oluyorlar. Burada güya bir Şaliyar'ın düğün merasiminin yemekleri pişiriliyor arkadaşlar. Düğün merasiminin yemeği burada yapılıyor. İçeriden izin istedik, içeriye aldılar. Böyle geldik buraya. Şu an burada böyle kazanlarda beyefendiler pişiriyorlar. Bize bir kısa zaman verdiler sağ olsunlar. Çünkü içeriye girmemize normalde izin vermiyorlar hiç kimsenin girmesine. Bakın mesela burada böyle odun ateşinden amcalar böyle yemekleri pişiriyorlar. Şurada da abiler var. Yorgunca kalkıyorlar diğerleri. Şu an çalışanlar oturuyorlar. Ben size şöyle göstermeye çalışayım. Yemek şöyle arkadaşlar. Zaten sabahleyin kesilen kurbanları böyle kesmişler. Böyle kazanlara koymuşlar arkadaşlar. Şöyle odun ateşi. Kazanlarda yemekler pişiyor. Şurada 4 tane kazanda yemekler pişiyor. Bu yemekteki şey abi de burada. Yakçıdır, yakçı. Ez Kurdum, Kurd Türkiye mi? Kurdi Türkiye Allah zanı. Kurdiye und zanı, Kurdiye Türkiye efendikin. Ne? Bu Türkiye zanı. Öyle. Ben de Farsi میتونم حرف بزنم. Farsi میزنم. Tamam valla. Ben Türkiye'den geldiğimi söyledim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu da bizim arkadaşımız Muhammed. Şu an yemeği karıştırıyor. Eşi de burada. İnsanlar şu an merasimin başlama saatini bekliyorlar. Bu arada görüyorsunuz. Na. İstanbul. Bakın görüyorsunuz. Böyle bir evin avlusu, diğer evin damı. Buranın ismi Havraman Taht ya da İranlılar buraya Oraman Taht diyorlar. Horaman diyorlar. Taht demek merkez demek. Hor demek Zerdüştü dilinde ateş demekmiş. Aman demek de yükselmek demekmiş. Yani hor aman yükselen ateş demekmiş. Burası Zerdüştüler için kutsal bir mekanmış. Fakat İslamiyet buraya gelmeden önce yani daha bunlar İslam'la şereflenmeden önce buradaki yaşayan insanlar Zerdüştüymişler. Fakat İslam'la şereflenince Müslüman olmuşlar. Burası da arkadaşlar buranın camisi. Şöyle göstereyim size. Şey? Ve aleyküm selam. Muhammed ağa. Beyye hanım. Beyit. Selam söyle Türkiye. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ağa Türkiye harf bezen. Yaşasın. Türkiye hiç kelime ne bildiğini, hiç beled listi. Hoş geldiniz. Sen Türkçe hiç konuşmasını bilmiyor musun? Buyurun.
Buyurun. 1, 2, 3, Ben yakalamışım o. 4, 5. Hiç. Hiç Türkçe biliyor musun? Yok. Vahit sen kaç kere Türkiye'ye geldin, konuş da. Evet arkadaşlar, şu an merasim hemen hemen başlamak üzere. Merasimin organizatörleri şu an hazırlık yapıyorlar. Tefler biraz sonra çalmaya başlayacak. Maşallah bir kalabalık oluştu burada. Yani var ya, bütün şehir bütün şehrin nüfusu kaç cemiyet dاره اینجا 3000 چند هزار نفر جمعیت داره آره خرمان بعد تو این مراسم چقدر جمعیت میشه؟ نه مراسم نه امروز چند نفر اینجا؟ 40-50 bin kişinin buraya geldiği tahmin ediliyor. Yani şu an böyle üst taraflara falan da baktığımız zaman bayağı böyle yükseklerde bile kalabalıklar var. Şu an ezan okuyor. İkindi namazı ezanı okunuyor şu an. İkindi namazından sonra başlayacak diyorlar. Arkadaşlar Pir Şaliyar'ın 1000 yıldır yapılan geleneksel düğün merasimi. Dervişler zikir çekiyorlar. Düğünü böyle bir hale getirdiler. Dervişler zikirler çekiyorlar. Böyle bir manzaralar var arkadaşlar burada. Allah nidalarıyla zikirler çekiyorlar. İlahiler okunuyor. Burada zikir çekenler de böyle halaya duranlar da Allah nidalarıyla zikirler çekiyorlar. Ali bir düne. Allah. Bin yıldır arkadaşlar, 1000 yıldan fazladır. Yani 1000 yıldan fazladır bu düğün merasimi tertip ediliyor. Her yıl Ocak ayının son günlerinde başlıyor. Yani ocağın bazen hava durumuna bağlı olarak kimi zaman ayın 27'sinde başlıyor, 29'unda bitiyor. Ama havalar değişirse onu birkaç gün ileri veya birkaç gün geriye götürebiliyorlar bunu. Böyle bir organizasyon yapılıyor burada. Bir de bunun bir ikinci organizasyonu daha var. Mart'ın 15'inde falan ikinci bir düğün daha yapılıyor.
Ben videonun başında Pir Şahliyar'ın hayatıyla ilgili biraz bilgiler verdim. Biraz daha vereyim isterseniz. Arkadaşlar Pir Şahliyar burada yaşamış muhterem bir zat. Yani zamanında burada yaşıyormuş bu zat. Bir Buhara kralının kızı, yani kulakları duymayan, engelli bir kızı, kulakları duymayan, işitme engelli ve konuşma engelli bir kızı varmış. Bu kızını Buhara kralı buraya gönderiyor. Diyor ki, ey Pir Şahliyar, sen muhterem bir zatsın. Benim kızıma dua edeceksin, tedavi edeceksin. Tabii Pir Şahliyar demek ki şifa olarak elleri şifalıymış. Demek ki yani o zamanlar hani bitkisel yöntemlerle şifa dağıtan bir insanmış. Kızı tedavi edeceksin, ettiğin zaman kızımı seninle evlendireceğim demiş. Sonra Pir Şahliyar tabii Allah'ın hikmeti o da demek ki bir zaman sonra kız iyileşmiş. Kız iyileşince ya demiş Pir Şahliyar, ben evlenemem demiş. Ben hani böyle münzevi bir hayat yaşıyorum. Namazla, ibadetle günlerimi geçiriyorum. Yani burada aşağıda mesela şurada ileride mezarı var. Mezarının hemen biraz aşağısında ben çilehanede çile çekiyorum. Yani çile demek zaten çile demek, 40 demek. 40 gün böyle oruç falan tutuyorum. Yani ben şey yapamam, ben evlenemem deyince yok demiş, illa ne yaparsan yap. Benim demiş aynı zamanda durumum da yok. Yani hani evlenecek durumum da yok. Evleneceksin demiş kızımla. Yani böyle bir hikayesi var. Sonra velhasılı kelam kızı Buhara kralı Pir Şahliyar'a nikahlamış. Durumu olmadığından dolayı, Pir Şahliyar'ın pek fazla durumu olmadığından dolayı tutmuşlar bu sefer köylüler kendi aralarında karınca kararınca herkes bir şeyler feda etmiş. Kimisi hayvanını, kimisi yiyecek, içecek tedariğinde bulunmuşlar. Sonra Pir Şahliyar'ın düğününü yapmışlar. İşte bu geleneksel düğün arkadaşlar 1000 yıldan fazla bir zamandır her yıl Ocak ayının son günlerinde burada yapılıyor. Ben de yaklaşık 1 yıldır bu anı bekliyordum. Umulur ki siz de ileriki zamanlarda veya önümüzdeki senelerde buraya gelirsiniz. Bu merasime siz de burada canlı bir şekilde şahitlik etmiş olursunuz. Gerçekten buradaki dervişler zikirler çekiyorlar. Allah Allah nidalarıyla zikirler çekiyorlar. Buradaki insanların hepsi Müslüman. İbadetlerini falan yapıyorlar. Mesela cami var şurada ileride. Zaten burada da yani böyle bir merasim var. Zikir ediyorlar. Zikir yapıyorlar kendilerine burada arkadaşlar. Bin yıl önceki bir düğün yeniden yaşanıyor burada. Yüzlerce kişi ziyafet, ibadet ve zikir için toplanıyor. Burası İran'ın Kürdistan eyaleti Havraman bölgesi. Bu bölgede yaşayan Gorani ve Havramani Kürtleri düğün vesilesiyle kutsal saydıkları bir alimi Pir Şahliyar'ı anıyorlar. Buradaki Havraman bölgesi genellikle kaçakçılıkla biliniyor. Yani zaten geldiğiniz zaman böyle basit elektronik eşyalar satan yerler göreceksiniz. Toyota Jeep'leri bayağı epeyce göreceksiniz. Ki bu Toyota Jeep'ler biraz pahalıymış İran'da. O yüzden herkes satın alamıyor. Ama burada insanlar tabii biraz ekonomik olarak kaçakçılıkla uğraştıklarından dolayı ekonomik olarak biraz durumları iyi. Bu arada Havraman taht diyorlar buraya. Taht da merkez anlamına geliyor. Havraman büyük bir bölgeyi, bu dağları ve çevresini kapsar. Kültürel anlamda Havraman özelliklerini taşıyan 3 yer var. Birisi Irak tarafında, biri
tam gerimizde yani tam arkamızda Caverut adında bir yer. Burası da merkez yani burası merkezi bir yer. Merkez diyorlar. Eskiden burası bölgenin de yönetim merkeziydi. Yöneticiler de burada olurdu. Köyün tam karşısındaki Yüce Dağ'ın ismi de yani Büyük Dağ'ın ismi de Taht diye biliniyor. Yani şu dağın ismi Taht diye biliniyor. Bu köyün nüfusu yaklaşık 3500 kişiymiş. Yani ben biraz önce sordum. 3500 kişiymiş arkadaşlar. Bir de buralarda şöyle mağaralar var. Bazı mağaralar yani hani çilehane gibi kullanıldığından dolayı şey olarak sayılmış yani. Yani insanlar gidip çilehane olarak kullanıyorlar buraları. Bu düğünün hikayesi aslında şöyle arkadaşlar. Yani derler ki Buhara kralı konuşmakta ve duymakta güçlük çeken dünyalar güzeli kızı Şahbahar Hatun'u tedavi etmesi için Pir Şahliyar'a gönderir. Kız eğer iyileşirse Pir Şahliyar'ın onunla evlenmesine de müsaade edilecektir. Uzun süre tedavi sonucunda kız iyileşir ve Pir Şahliyar'a gelin olur. Fakat münzeli bir hayat yaşayan Pir Şahliyar'ın düğün yapacak bir şey yoktur. Yani bir marası yoktur. O yüzden de Pir Şahliyar reddeder. Yani der ki ben evlenmek istemiyorum. O yüzden kusura bakma. Fakat Pir Şahliyar'ın bu kadar kabul etmeyen Buhara kralı yok. Hayır der. İlla benim kızımı iyileştirdim. Ben kızımı sana gelin olarak vereceğim. Evleneceksin der. İşte dediğim gibi Pir Şahliyar'ın da düğün yapacak da herhangi bir şey yok. Münzevi bir hayat yaşıyor. O yüzden ne oluyor? Tüm Havraman bölgesinde yaşayan insanlar bir araya geliyorlar. Pir Şahliyar'a duydukları saygının nişanesi olarak da dillere destan birkaç gün süren bir düğün tertipliyorlar. Bir yıldan daha fazla bir zamandır gerçekleştirilen bu temsili düğün merasimine aslında katılmak için çok uzak yerlerden geldik. Yani ben ta İstanbul'dan buraya geldim. Havası Allah'a şükür bugün çok iyi bir hava. Yani böyle bizi güzel bir hava karşıladı. Böyle bir merasime geldik. Bu merasimden size ilginç görüntüler vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidiyordur. Yani bu merasim genellikle videoda birkaç yerde belirttim. Genellikle Ocak ayının sonlarına doğru yapılıyor. Ocak ayının yani tabii havaya bağlı olarak eğer hava karlı olunca 3-5 gün erteleyebiliyorlar. Ama genel olarak hava iyi ise Ocak ayının 29, 30, 31'inde gerçekleşiyor. Yani 3 gün sürüyor. Bir de Mart'ta bir merasim daha yapılıyor. Ben Ocak ayını tercih ettiğim için Ocak ayının sonundaki merasime geldim. Buradaki insanlar hepsi Müslüman. Pir Şahliyar da zaten Müslümanmış. Bazı kaynaklarda Zerdüşt olduğu yazılıydı. Ben bunu özellikle buradaki yaşayan insanlara sordum. Hayır dediler kesinlikle. Mezarına da gittik. Hayır dediler. Pir Şahliyar Müslümandı. İyi bir alimdi. Buranın Kermanşah, Sakız, Bahar, Merivan, Havraman, Senendeş gibi şehirleri var. Bu şehirlerde yaşayan insanların tamamı Gorani, Havramani Kürtlerinden oluşuyor arkadaşlar. Bir de zaten burası Süleymaniye bölgesine çok yakın.
باحاله، خیلی قشنگه. واقعا اصلا آدم شیفته میشه.